Merhaba arkadaşlar. Fal Kader kanalıma hoş geldiniz. Yurt içinden, yurt dışından beni izleyen, dinleyen tüm kıymetli takipçilerime her birinize gönülden hoş geldiniz diyorum. Aramıza bugün ilk kez katılan yeni izleyicilerime de, dinleyicilerime de ayrı bir hoş geldiniz demek istiyorum. Burada güzel enerjileri paylaşacak, keyifli anlar yaşayacak ve birlikte harika bir yolculuğa çıkacağız. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı, düşüncelerinizi yorumda bildirmeyi benimle unutmayın. Birlikte güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Hepinize sevgiyle, muhabbetle, kucak dolusu sevgiler diyorum ve şimdi hazırsanız fincanıma başlıyoruz falımıza. Şimdi buradan başlayayım ben. Şimdi burada benim dikkatimi çeken oldukça değişik bir figür var. Farklı farklı yorumlayacağım bunu size. Bedenin belden aşağı kısmı bembeyaz ve tertemiz çıkmış. Bu bana önümüzde açılacak temiz bir yolun ve ferahlığın habercisi gibi geldi. Belden yukarı kısmı ise oldukça cüsseli ve güçlü duran bir figür bu. Hayatımıza etki edecek güçlü bir kişiyi temsil ediyor. Aynı zamanda sizin kendi gücünüzü yeniden kazanacağınıza, kendinize daha sağlam hissedeceğinize de işaret ediyor. Şimdi iki kolunun bakın şurada iki kolunu yanlara açmış bu arada. İki farklı anlam veriyor. Birincisi sanki bir zafer kazanmış ve başardım der gibi duruyor. Uzun zamandır emek verdiğiniz bir konuda sevindirici bir sonuç alabilirsiniz. İkinci anlam ise teslimiyet, yani artık sizi yoran bir yükü geride bırakıp hayatın akışına güveneceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Dip kısmından başlıyor bu figür, ağız kısmına kadar uzanıyor. Bu konunun küçük ve geçici olmadığını söyleyebilirim. Önünüzde sizi derinden etkileyecek, uzun süre konuşulacak ve hayatınızda önemli bir değişim yaratacak güçlü bir süreç görünüyor. Ben bu figürü genel olarak güç, yükseliş, başarı ve ferahlık enerjisiyle yorumlamak istiyorum. Yani bu figürün bakın hemen yanında incecik bir yol görüyorum ben burada. Önümüzde belirecek yeni bir fırsatı ya da hayatınızı önemli bir adımı da gösteriyor. İlk başta dar ve zorlu gibi görünse de bu sonu oldukça aydınlık. Yolun sonunda elinde bir bayrak tutan Süliyet görüyorum. Bayrak başarıyı hedefe ulaştırmayı. Bakın hemen şurada görüyor musunuz bayrağı? Süliyet. Şimdi bu da zaferi ve güzel bir haber almayı simgeliyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir konu varsa bu konuda yüzünüzü güldürecek bir gelişme yaşayabilirsiniz. Emek verdiğiniz, aynı zamanda çaba sarf ettiğiniz bir işin karşılığını almanız da mümkün görünüyor. Hemen yanında arkadaşlar bakın şurada tüten bir baca. Bu baca bana evet, bunu dediğim gibi farklı farklı yorumlayacağım ben size. Kahve falında genellikle dediğim gibi bereketi, haneye huzuru, sıcaklığı ve aile içinde güzel gelişmeleri temsil eder baca. Eve gelecek sevindirici haber, maddi anlamda bir rahatlama ya da aile içinde yaşanacak güzel bir buluşma enerjisi bu. Bu üç sembolü, yani yol,
baca ve bayraklı süliyeti bir arada değerlendirdiğimizde açılan yolun size başarıya götüreceğini, bu başarının da hem size hem de ailenize huzur, bereket ve güzel haberler getireceğini düşünüyorum ben. Bunun yanı sıra arkadaşlar, burada yine dikkatimi çeken bir şey varsa, bu da çok belirgin bir pati izi sanki. Bakın şurada görüyor musunuz? Yani bu bana en çok bir kedi patisini anımsattı. Onu çağrıştırdı. Kahve falında pati arkadaşlar sadakati, koruyucu enerjiyi ve sezgileri temsil eder. Aynı zamanda size sessizce yaklaşan bir kısmetin ya da farkında olmadan sizi kollayan bir kişinin varlığını da işaret ediyor. Eğer bu pati kedi enerjisi taşıyorsa, ki bana öyle geliyor, çevrenizde meraklı ama aynı zamanda da yani meraklı diyeceğim ben buna, ya da dikkatli biri olduğunu söyleyebilirim. Bu kişi sizi uzaktan takip eden, hakkınızda güzel düşünceler besliyor olabilir. Bu bir yandan da bu sembol sezgilerinize güvenmeniz gerektiğini de söylüyor bana. İç sesiniz size doğru yolu gösterecek canlarım. Şimdi bu pati izi genel olarak şansın, korunmanın ve güzel gelişmelerin habercisi olarak yorumluyorum. Özellikle önünüzdeki dönemde küçük ama yüzünüzü güldürecek kısmetlerin peş peşe geleceğini düşünüyorum ben. Bu şekilde bir de farklı açıdan bakmak gerekirse bana aynı zamanda bir meyve ağacını da anımsattı arkadaşlar. Meyve veren bir ağacı da anımsattı. Bu oldukça güzel bir semboldür. Meyve veren ağaç emeklerin karşılığını alma, bereket, bolluk ve kısmetin çoğalması anlamına da geliyor. Uzun zamandır sabırla beklediğiniz ya da emek verdiğiniz bir konuda artık meyvelerini toplamaya başlayabilirsiniz. Maddi ve manevi anlamda sizi sevindirecek gelişmeler görünüyor. Aynı zamanda aile içinde güzel haberler, haneye gelecek bereket ve peş peşe açılacak kısmet kapıları da bu sembolün verdiği mesajdır. Ben kökleri sağlam olan ve gelecekte daha da büyüyecek güzel bir başlangıcın işareti olarak söyleyeceğim size bunu. Yani bugün attığınız adımların karşılığını yakın zamanda almaya başlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığımda burada 2 gibi de duran, aynı zamanda bakın şurada V gibi duran, Z gibi duran, sanki V harfi, Z harfi ya da 2 uzaktan bakıldığında 2 rakamını da andıran bu görüntü. Harfler genellikle isim, soyisim ya da önemli bir yerle bağlantılı olabilir. Hayatınıza gelecek bir kişinin veya zaten hayatınızda olan birinin adında ya da soyadında V ve Z harfi olabilir. Eğer size 2 rakamı daha yakın geliyorsa bu 2 gün, 2 hafta, 2 ay gibi bir zamanlı da iki kişi arasında yaşanacak önemli bir gelişmeyi de işaret ediyor. Bu hangisi size yakın geliyorsa onu alacaksınız canlarım. Şimdi tesadüf olarak görmüyorum. Bu harfler ve sayı önümüzdeki süreçte yaşayacağınız önemli bir olayı size vereceği küçük ama anlamlı bir işaret gibi duruyor. Bu yüzden çevrenizde bu harfleri veya bu rakamları gördüğünüzde dikkat kesilmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi böyle şurada fincanın geneline baktığımda arkadaşlar beni en çok sevindiren şey telvelerin verdiği huzurlu görüntü burada. Ortada bir karmaşa yok. Yoğun bir sıkışıklık veya üst üste binmiş koyu telveler yok. Bunun yerine daha yumuşak, ince ve buğulu bir telve dağılımı var. Bu da bana üzerinizdeki sıkıntıların yavaş yavaş dağılacağını, zihninizin rahatlayacağını ve daha huzurlu bir döneme
gireceğinizi söylüyor. Özellikle son zamanlarda sizi yoran konular varsa bunun etkisinin azalacağı ve içinizin ferahlayacağı bir süreç bu. Şimdi fincanın genel enerjisi oldukça sakin, dengeli ve aydınlık. Büyük bir engel ya da olumsuzluk hissi almadım ben. Aksine olayların kendi akışında çözüleceği, genel haberlerin peş peşe, güzel haberlerin daha doğrusu peş peşe geleceği ve her ruhsal hem de maddi anlamda daha rahat hissedeceğiniz bir dönemin kapıda olduğunu düşünüyorum. Genel enerji bana huzuru, ferahlığı ve olumlu gelişmeleri anımsattı arkadaşlar burada. Şimdi tabağıma geçiyorum. Şöyle bir incelemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi kahvemizin, falımızın tabağına geçtiğimde ben burada iki tane, bir tanesi fare bakın. Bir tanesi de sanki böyle susamurunu andırdı bana. Böyle yüzen bir susamuru gibi geldi bana. Şimdi burada arkadaşlar fare figürü genellikle çevrede olup bitenleri dikkatle takip eden meraklı bir enerjiyi temsil ediyor. Susamuru ise neşeyi, hareketliliği ve hayatın akışına uyum sağlamayı simgeliyor. Bu iki sembolün bir arada çıkması hem dikkatli olmanız gereken bir dönemde olduğunuzu hem de olayları fazla büyütmeden akışta kalmanız gerektiğini bana söylüyor. Şimdi bunun haricinde canlarım burada ben iki tane figür görüyorum. Bakın bunların ikisi de bayan, karşı karşıya durmuşlar. Bir konuşma yapıyorlar ve bu bakın görüyor musunuz, etekli bir bayan. Şimdi birbirlerine yüz yüze yapılacak önemli bir konuşmayı simgeliyor. Bir görüşmeyi ya da uzun zamandır beklenen bir karşılaşmayı işaret ediyor. Aralarındaki meselenin yapılacağı bazı konuşmaların açıkça konuşulacağı bir enerji var burada. Ve bunun yanı sıra canlarım burada sanki bir telde iki kuş, muhabbet kuşu diyelim biz bunlara. Bir telde durmuş iki muhabbet kuşu bu. Ben öyle diyeceğim arkadaşlar. Şurada iki muhabbet kuşu. Bu görüntü bana güzel bir sohbeti, karşılıklı iletişimi ve gelecek sevindirici haberleri anımsattı. Özellikle birbirini özleyen iki kişinin yeniden iletişime geçmesi ya da sıcak bir konuşma yapması gibi bir enerji alıyorum. Güzel ve huzur veren bir sembol gibi geldi bana. Bundan çok fazla şey almadım. Şimdi aynı zamanda burada canlarım bakın bir pati çıkmıştı hatırlarsanız. Şimdi burada da bir kedi, böyle çevirdiğimde de bir kediye anımsattı bana. Ve bu kedinin hemen yanında da bir kuş sembolü var. Şimdi bu arkadaşlar şöyle yorumlayacağım size.
Kedi sezgileri, dikkatli olmayı ve çevredeki enerjileri temsil ederken, kuş ise gelecek haberleri ve sevindirici gelişmeleri simgeliyor. Bu iki sembolün yan yana çıkması sezgilerinize güvenmeniz gerektiği takdirde, güvendiğiniz takdirde sizi mutlu edecek bir haber alabileceğinizi gösteriyor canlarım. Ve bakın, demin fare dediğim figür burada da sanki bir yılana, yani kafasını kaldırmış bir yılana, öbeklenmiş, çöreklenmiş bir yılan bu. Uzun uzun değil de sanki böyle kıvrılmış bir yılan bu. Kıvrılarak bir yere çöreklenmiş, oturmuş bir figür bu. Dikkat kesilmiş, daha çok şöyle kıvrılmış olması, kendi içine kıvrılmış olması, dikkat kesilmiş gibi duruyor. Bana temkinli olmanız gereken bir enerji hatırlatıyor. Çevrenizde her şeyi hemen paylaşmamanız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle sözlerinize ve sırlarınıza biraz daha dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Sezgilerinizi dinlerseniz bu enerjiyi çok daha rahat yönetebileceksiniz canlarım. Bakın yine burada toplu biri bu. Yani biraz böyle kilolu biri. Elinde bir kısmet ama onun hemen yanında o kısmete uzanan, ondan daha küçük, daha kısa boylu bir silüet daha var. Şimdi elindeki kısmete bu görüntü bana iki kişi arasında paylaşılacak güzel bir fırsatı, bir desteği ya da ortak bir kısmeti işaret ediyor. Birinden gelecek yardım, teklif veya güzel bir haber sayesinde sevindirici bir gelişme yaşayacaksınız. Enerji oldukça olumlu burada. Çünkü o kısmeti elinde tutmuş. Çok da güzel çıkmış canlarım. Artı size şöyle söyleyeyim. Burada atlı bir süvari görüyorum. Sanki böyle peş peşe arkadaşlar. Peş peşe atlı bir süvari bu. Yani koşarak geliyor. Elinde kılıcıyla birlikte. Bakın elinde kılıcı var. Atın üstünde bir silüet. Koşarak tozu dumana katarak geliyorlar. Bu elinde kılıcı olması kararlı bir şekilde geliyor. Bir figür, bu figür beklenen bu gelişmenin hız kazanacak. Yani güçlü ve cesur bir enerjinin hayatınıza yaklaşacağını gösteriyor. Aynı zamanda hakkınızı savunacağınız ya da sizin adınıza mücadele edecek bir kişinin desteğini de simgeliyor olabilir canlarım. Hareketli ve güçlü bir enerji alıyorum burada. Tabağımız da bu kadardı. Evet, falımızın sonuna geldik arkadaşlar. Dilerim bu falın enerjisi sizlere umut, huzur ve güzel kapılar açsın. Her zaman söylediğim gibi size uyan mesajları alın, uymayanları ise sevgiyle evrene bırakın diyoruz. Unutmayın, niyet güzel olursa yollar da güzelleşiyor. Eğer falınız size iyi geldiyse videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Her gün bir fal bakıyorum burada. Sizlerin güzel yorumları ve destekleri bana güç veriyor. Bir sonraki falda yeniden buluşmak dileğiyle, sağlıkla, sevgiyle ve bol kısmetle kalın. Hoşça kalın efendim.